Yıl 1325. Usta kaşif Lorenzo di Cavalcanti, gizemli toprakların derinliklerine yaptığı tehlikeli yolculuğun sonunda haritalarda adı geçmeyen bir bölgeye ulaştı. Orta Afrika'nın ıssız topraklarında efsanelere göre yaşayan tek bir kabile vardı. Blemyes. İmkansız gibi görünen bu keşif, Lorenzo'nun sebatkarlığını ödüllendirmiş gibiydi. Karşılaştığı ilk yaratıklar, gördüğü en tuhaf varlıklardı. Yüzleri gövdelerinin ortasında yer alıyor. Boyunları ve başları yok gibiydi. Lorenzo bu insanımsı figürlerle karşılaştığı o an, insan aklının kavrayış sınırlarını zorlayan bir dünyanın kapısını aralamıştı. Hatta dahası da vardı. Bazıları köpek başlı ve bazıları da tek bir büyük devasa ayağı olan son derece garip varlıklardı. Kabileye daha fazla yaklaştıkça bu varlıkların yalnızca fiziki görünüşlerinin değil, yaşam tarzlarının da bir o kadar sıra dışı olduğunu fark etti. Yüzyıllardır kimseyle temas kurmamış, tamamen izole yaşamış olan Blemyes halkı gizemli bir dille konuşuyor, kimseyle iletişim kurmuyordu. Onların bu başsız ve garip formu yalnızca fiziksel bir garabet değil, aynı zamanda sakladıkları büyük bir sırrın işareti gibiydi. Lorenzo, Blemyeslerin doğaüstü güçler tarafından korunan ve bilinmeyen kadim bir bilgeliğin bekçileri olduklarına inanmaya başladı. Keşif notlarında Lorenzo şöyle yazmıştı: "Bu varlıkların doğayla iç içe yaşamalarına rağmen ürkütücü bir şekilde dünyadan soyutlanmış olduklarını belirtiyordu. Gözleri gövdelerinin tam ortasında keskin ve derin bir bakışla çevreyi süzüyor, sanki gördükleri her şeyin ötesinde bir gerçeği biliyorlardı." Kaşif Blemyeslerin yerleşim yerlerinde karşılaştığı devasa taş yapılar ve eski mezar kalıntılarının sıradan bir medeniyetin ürünü olmadığını anladı. Bu başsız halk, tarih öncesinden gelen gizemli bir bilgeliğin muhafızları olabilir mi? Bu kaşifin notları yıllar sonra bir sandıkta bulunduğunda insanlığın bu unutulmuş kabileye dair tek kanıtı olarak tarihe geçmiş olsa da kısa sürede tarihin önemli kişilerinin de onları anlatmış ve dahası keşfetmiş oldukları da ortaya çıktı. Peki onlar tam olarak kimdi ve dahası gerçek miydi? Bu videomuzda bir gizemden daha bahsedeceğiz. Yorumlarınızı yazın mutlaka. Ayrıca bildirim zilinizi de mutlaka açın. Videoları ilk izleyenlerden olun. Bu arada son videolarımıza yaptığınız yorumlar ve yoğun ilgi için teşekkür ederim. İşte birkaç ilginç yorumu sizlerle paylaşıyorum. Ve diğer videoda siz de belki yorumunuzu görebilirsiniz. Kim bilir? Şimdiden yorumunuza ve klavyenize sağlık. Ve işte başlıyoruz. Blemyesler. Blemyeslerin kökeni tarihin sisli perdesi arkasında kaybolmuş oldukça gizemli bir konudur. İlk izlerine antik Yunan ve Roma metinlerinde rastlarız. Ancak bu başsız halkın kökeni çok daha eski ve efsanevi bir dünyaya dayanıyor olabilir. Antik coğrafyacılar ve tarihçiler Blemyeslerin varlığına dair farklı görüşler öne sürmüş, onların gizemli bir Afrika kabilesi olduğunu iddia etmişlerdir. Özellikle Herodot ve Plinius gibi tarihçiler Blemyeslerden bahsederek bu halkın bilinmeyen bölgelerde yaşadığına dair anlatıları kayıt altına almışlardır. Herodot, Historia adlı eserinde Blemyes benzeri yaratıklarla ilgili şu ifadeleri kullanır: "Afrika'nın batısında insanların yalnızca kafaları üzerinde gövdeleri olduğu söylenir. Onlar başsızdır ancak gözleri ve ağızları gövdelerinin ortasındadır." Plinius ise Naturalis Historia'da Blemyeslerden şu şekilde bahsediyor: "Blemyes olarak adlandırılan insanlar vücutlarının ortasında gözlere ve ağza sahip başsız bir halktır. Onların yaşadığı yerler Afrika'nın en uzak keşfedilmemiş topraklarıdır." Plinius'un anlatısı Roma dünyasında merak uyandırmış ve Blemyes antik dünyanın keşif arzusunu besleyen mitolojik figürlerden biri haline gelmiştir. Ancak Blemyes figürü sadece bir fiziksel gariplikten ibaret değildi. Onlar aynı zamanda bilgelikleriyle ünlü bir halk olarak tasvir ediliyordu. Bu onların mitolojik derinliğini de ortaya koyuyor.
Antik Yunan ve Roma mitolojisinde Blemyesler sadece fantastik yaratıklar olarak değil, insanın sınır tanımayan merakına hitap eden varlıklar olarak görülmüştür. Onlar bilinen dünyanın sınırlarının ötesinde insanoğlunun henüz keşfetmediği bir alanda yaşıyorlardı. Özellikle coğrafyacı Pomponius Mela, Blemyeslerden Afrika'nın en uzak bölgelerinde yaşayan bir halk olarak bahsetmiştir. Mela, onların barbar olduklarını ve medeniyetten uzak, izole bir yaşam sürdüklerini belirtiyor. Bu izolasyon, Blemyeslerin sırlarının yüzyıllar boyunca çözülememesine de zemin hazırlamıştır. Blemyes figürü sadece yazılı kaynaklarda değil, antik haritalarda da yer aldı. Orta Çağ boyunca Avrupa'da çizilen haritalarda Blemyesler, Terra Incognita denilen bilinmeyen toprakların sembolik sakinleri olarak resmedildi. Bu haritalarda çoğu zaman Afrika'nın iç kısımlarında hiç ayak basılmamış yerlerde yaşayan, doğaüstü güçlere sahip tuhaf görünüşlü yaratıklar arasında Blemyeslere de yer verilmiştir. 1375 yılında çizilen Katalan Atlası, başsız halkı gösteren en dikkat çekici haritalardan biri oluyor. Dahası da var. Katalan Atlası dışında Blemyesleri tasvir eden farklı haritalar da bulunuyor. Örneğin 13. yüzyılda çizilen Ebstorf haritası. Bu harita Hristiyan dünyasının kutsal topraklarını ve bilinen dünyayı göstermesiyle ünlü. Bu haritada Afrika kıtasında başsız insanlar olarak bilinen Blemyesler de tasvir edilmiştir. Bu yaratıklar haritanın güneybatı kısmında Afrika'nın bilinmeyen bölgelerinde yaşayan diğer tuhaf yaratıklarla birlikte yer alıyor. Haritanın bir kısmında başsız insanların doğaüstü varlıklar ve egzotik canavarlar arasında gösterildiği görülür. Ne yazık ki orijinal Ebstorf haritası 2. Dünya Savaşı sırasında yok olmuş olsa da çizimleri ve tasvirlerin kopyaları günümüze kadar ulaşmıştır. Bir diğeri 1285'te çizilen Hereford haritası, Orta Çağ'ın en ünlü ve en iyi korunmuş dünya haritası örneklerinden biri oluyor. Bu harita dünyanın bilinen kısımlarını dinsel bir bakış açısıyla ele alırken marjinal halkları ve yaratıkları da tasvir eder. Afrika'nın güneyinde Blemyesler başsız ve yüzleri gövdelerinde olan tuhaf yaratıklar olarak resmediliyor. Harita özellikle fantastik ve mitolojik varlıkların gösterildiği bir metin olarak dikkat çeker ve Blemyeslerin canavar ırklar kategorisine dahil edildiği görülür. Gelin bir haritadan daha bahsedelim. Elbette ki Piri Reis haritası. Bu garip yaratıklar bariz bir şekilde Piri Reis haritasında da yer alıyor. Ve şu an belki de büyük bir gizemi aydınlığa kavuşturmuş olabiliriz arkadaşlar. Piri Reis'in ünlü 1513 tarihli haritası sadece coğrafi açıdan değil, aynı zamanda üzerindeki ilginç ve gizemli varlık tasvirleriyle de büyük bir merak uyandırmıştır. Harita özellikle Antarktika kıtasını gösterdiği iddiasıyla popülerdir. Ancak dikkat çeken bir diğer unsursa haritanın çeşitli bölgelerine yerleştirilen egzotik hayvanlar ve yaratıklardır. Bu varlıklar Piri Reis'in haritasına mitolojik ve efsanevi unsurların büyük bir incelikle ve özellikle eklendiği düşünülüyor. Piri Reis haritasında daha birçok gizemin saklı olduğunu ve kesinlikle alelade sıradan bir harita olmadığını düşünüyorum. İlginçtir ki Blemyeslerin kökenine dair anlatılar sadece Avrupa ile sınırlı kalmamış. Arap ve Pers kaynaklarında da yer alıyor. Arap seyyahlar Afrika'nın içlerine yaptıkları yolculuklarda başsız insanlar hakkında anlatılara yer vermişlerdir. Bu anlatılar zamanla kültürler arasında yayılarak Blemyes figürünün farklı kültürlerde de karşılık bulmasını sağlamış olabilir. Arap gezgin İbn Battuta, Afrika'nın iç bölgelerine yaptığı seyahatlerde Blemyes benzeri varlıklardan şu şekilde bahsediyor. Başsız, gövdelerinde gözleri olan bu insanlar karanlık toprakların derinliklerinde yaşıyor. Bazılarının köpek başları var, bazıları ise tek ayağa sahip ve ayakları ise devasa boyutlarda. Onların yaşadığı yerler ne güneşin doğduğu ne de battığı topraklardır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İbn Haldun ise mukaddimede Blemyeslerden benzer bir şekilde bahseder. Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde yaşayan bu varlıkların kimseyle temas kurmadığı ve izole bir yaşam sürdükleri söylenir. Daha da fazlası var. Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Blemyes efsanesinin cazibesi yalnızca antik dönem filozoflarını ve tarihçilerini değil, aynı zamanda Orta Çağ'dan itibaren birçok kâşifi de derinden etkiledi. Bu başsız yaratıkları bulma arayışında olan 3 önemli kâşifin anlatılarına göz atalım. Bunların en başında belki de Sir John Mandeville geliyor.
14. yüzyılda yazdığı seyahatnamesiyle tanınan Sir John Mandeville, Blemmies gibi fantastik yaratıklardan bahseden en ünlü kaşiflerden biridir. Seyahatnamesinde dünyanın en uzak bölgelerine yaptığı yolculukları anlatırken, Afrika ve Hindistan'ın bilinmeyen topraklarında başsız insanlarla karşılaştığını iddia eder ve Mandeville, Blemies'leri şu şekilde tanımlar. Bu insanlar başsızdır. Gözleri göğüslerinde, ağızları ise karnının tam ortasında. Kendilerine özgü bir yaşam tarzları var ve ormanlık alanlarda dolaşan vahşi yaratıklar gibi yaşarlar. Mandeville'in seyahatnamesi gerçeklik ve fantezinin iç içe geçtiği bir metin olarak değerlendirilse de Orta Çağ'ın maceraperest kaşiflerine ilham kaynağı olmuş ve Blemiess arayışını popülerleştirmiştir. Onun anlatıları Avrupa'daki birçok insana dünyada hala keşfedilmeyi bekleyen esrarengiz ırklar olduğunu göstermiştir. Bir diğeri ise David Livingstone'dur. 19. yüzyılın ünlü İskoç kaşifi ve misyoneri David Livingstone, Afrika'nın iç bölgelerine yaptığı araştırmaları sırasında halk arasında dolaşan mitlere ve efsanelere de kulak vermiştir. Livingstone'un Afrika'ya olan ilgisi sadece coğrafi keşiflerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda bu gizemli toprakların kültürel ve efsanevi unsurlarını da incelemiştir. Yolculukları sırasında yerlilerden başsız insanlar hakkında hikayeler duymuş ve onları yazılarında şu şekilde aktarmıştır. Bazı Afrika kabileleri batıdaki uzak topraklarda yaşayan ve insanların başsız olduğunu, gözlerinin ve ağızlarının gövdelerinde yer aldığını anlatırlar. Bu hikayeler yerlilerin inançlarında derin kök salmış gibi görünüyor. Ve diğer bir kişi ise Richard Francis Burton'dur. 19. yüzyılın ünlü İngiliz kaşifi, yazar ve dil bilimci Richard Francis Burton, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'da yaptığı sayısız keşif gezisiyle tanınıyor. Burton sadece haritaların boşluklarını doldurmakla kalmamış, aynı zamanda yerel efsaneler ve mitleri de toplamıştır. Blemiess efsanesine de ilgi duyan Burton, Sudan ve çevresindeki bölgelere yaptığı seyahatlerde bu yaratıkların izini sürmüştür. Burton, Afrika'nın iç kesimlerinde Nil Nehri'nin kaynaklarını araştırırken bölgedeki kabilelerden başsız insanlar hakkında duyduğu hikayeleri kaydetmiştir. Burton günlüklerinde şunları yazar. Sudan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yerel halk başsız yaratıkların yaşadığına inanıyor. Bu insanlar zaman zaman yağmur mevsiminde nehirlerin kıyısına kadar gelir, ancak hiçbir beyaz adam onların izini sürememiştir. Bu arada hala günümüzde böylesine enteresan kabilelerin ve ırkların var olduğunu biliyoruz. Onlardan biri ise son derece gizemli bir ada olan Sentinel Adası'dır. Ve bu ada ve yaşayan yerli halkı hakkında çok yakın bir zamanda sizlerle bir video paylaşacağım. Aklınız olsun arkadaşlar. Daha fazlasını keşfetmek için konuya devam edelim. Peki bunlar bir şekilde dünyaya yayılmış olabilir mi? Blemiess'ler tarih boyunca birçok farklı kültürde benzer başsız insan figürleriyle karşılaştırılmıştır. Bu figürler genellikle bilinmeyen ve egzotik bölgelerde yaşayan, insana benzeyen ancak grotesk özellikler taşıyan varlıklar olarak tasvir edilir. İşte Blemiess'lerle benzerlik gösteren mitolojik yaratıklardan bazıları. Güney Amerika'da yaşayan Evaipanoma. Sir Walter Raleigh 16. yüzyılda Amazon bölgesindeki araştırmalarında Evaipanoma adlı başsız yaratıklardan bahseder. Bu varlıkların gözleri ve ağızları gövdelerindedir. Tıpkı Blemiess'lerde olduğu gibi. Güney Amerika'nın gizemli ormanlarında yaşadıkları söylenen bu yaratıklar, Raleigh'in seyahat notlarında Avrupa'daki başsız insan efsanelerini doğrulayan bir unsur olarak sunulur. Bir diğeri Hint mitolojisindeki Kabanda. Hint mitolojisinde özellikle Ramayana destanında yer alan Kabanda başsız bir iblistir. Kabanda'nın vücudunda başı yoktur. Gözleri ve ağızları gövdesinde yer alır. Bu figür başsız insanlara dair tasvirlerin Hint kültüründe de yaygın olduğunu gösterir. Ramayana'da Kabanda'nın büyü yoluyla başını kaybettiği ve lanetli bir varlığa dönüştüğü anlatılıyor. Yunan mitolojisindeki Asefali. Antik Yunan mitolojisinde başsız insan figürleri yani asefali olarak adlandırılır. Strabon gibi antik tarihçiler bu yaratıkların varlığına dair kayıtlarda anlatılar yapmıştır. Afrika mitolojisinde Shiruvi. Afrika'nın bazı bölgelerinde özellikle Zambezi Nehri çevresinde anlatılan Shuviri adlı varlık başsız bir avcı ruhu olarak bilinir. Afrika mitolojisinin Blemiess benzeri figürlerinden biri olarak kabul edilir ve ormanlarda yaşayan tehlikeli bir ruh olarak tasvir ediliyor. Hristiyan hagiografisi Cephalophori.
Hristiyan azizlerden bazıları başları kesildikten sonra mucizevi bir şekilde başlarını ellerinde taşıyan figürler olarak betimlenirler. Özellikle Saint Denis ve Saint Niceus gibi azizler başlarını kaybettikten sonra yürümeye devam ederler. Bu figürler başsız insan tasvirlerinin dini ve mitolojik sembollerle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Çin mitolojisindeki Xinqian. Çin mitolojisinde Xinqian, başı tanrılar tarafından kesilen bir savaşçıdır. Ancak bu kayba rağmen Xinqian, göğsündeki gözleri ve karnındaki ağzıyla savaşmaya devam eder. Bu mit, başsız yaratıkların Çin kültüründeki yansımalarından biridir ve cesaretin, intikamın sembolü olarak görülür. Brezilya mitolojisindeki Headless Mule. Brezilya halk inançlarında başsız bir yaratık olan Headless Mule, yani başsız katır, özellikle kırsal bölgelerde dolaşan bir lanetli varlık olarak anlatılıyor. Bu yaratık geceleri başsız bir şekilde dolaşır ve huzursuz ruhların temsilcisi olarak kabul edilir. Mısır mitolojisinde de yer alıyor. Akefaloi. Antik Mısır'da da başsız yaratıklarla ilgili inançlar vardır. Akefaloi adı verilen varlıklar başsız bir şekilde cehennemde dolaşan ruhlar olarak betimlenir. Günümüzde Blemyeslerin sembolizmi daha çok insanlık dışı, yabancılaşmış ve tanımlanamayan bir varlık türü olarak analiz ediliyor. Modern teoriler bu başsız varlıkların mitolojik anlatılarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde insanın korkularını, kimlik krizlerini ve toplumsal normlara karşı bir direnişi yansıttığını öne sürer. Bazı araştırmacılar Blemyeslerin sembolizmini insanın fiziksel formunun ötesine geçme arzusunu bilinçli bir dönüşüm veya kayıp olarak da yorumlarlar. Bu tür figürler toplumsal ve kültürel sınırların esnemesini, hatta yok olmasını temsil ederken başsızlıkları da bir tür özgürleşme veya kimlikten arınma simgesi olarak kabul edilir. Yani günümüz bilimine göre bunlar psikolojik unsurlardır. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Antik zamanların sakladığı ya da günümüzde inanamadığımız daha ne kadar sırları olabilir? Eski zamanlarda yaşamış olan garip varlıklar, yarı insan, yarı tanrılar, hatta dünya dışı varlıklar hakkında birçok efsanenin olduğunu ve bir şekilde hem anlatıldığını hem de çizildiğini görmemiz mümkün. Günümüzde bu tip inançlarımız neden yok sizce? Zaman ya da günlük yaşam bilincimiz bizlerden neleri almış ya da kaybetmiş olabilir? Ve dahası neden günümüzde bu anlatıların modern versiyonlarını yaşamıyoruz? Eksik olan ya da farkında olmadığımız şey nedir? Ve özellikle neden ilahi kadim bilgi ve olaylar dünya dışı ya da insanüstü varlıklarla birleşiyor? Sonuç olarak Blemyesler tarih boyunca anlatılan en esrarengiz ve korkutucu figürlerden biri olmaya devam ediyor. Antik haritalarda, efsanelerde ve mitolojilerde başsız varlıklar olarak karşımıza çıkan bu figürler kültürler arası bir yolculuğa çıkmış, her dönemde farklı şekillerde yorumlanmıştır. Başsızlıkları yalnızca bir fiziksel özelliği değil, derin bir sembolizm taşıdığı da gözlemleniyor. Peki tüm bu efsaneler ve anlatılar bir araya geldiğinde Blemyeslerin gerçek varlıklar mı yoksa sadece kolektif bir korku ve hayal gücünün ürünü mü olduğunu gerçekten bilebilir miyiz? Belki de onlar şu an oldukları yerden dünya insanlarını gözlemliyor olabilirler.